Merhaba, ben Doktor Özgür. Bugün çok ciddi bir konuyu ele alacağız. Yeme bozuklukları. Beden ve zihnin karmaşık etkileşimi nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıklar ne yazık ki hem gençleri hem yetişkinleri etkileyebilir. Amacımız suçlamak değil, farkındalık ve doğru bilgi vermek. Yeme bozuklukları, yiyecek, kilo ve beden algısıyla ilgili ciddi psikolojik hastalıklardır. Anoreksiya nervoza. Şimdi anoreksiya nervozayı biraz açalım. Bu, kişinin kendini ciddi şekilde aç bırakması ve kilo alma korkusu ile karakterize edilen bir yeme bozukluğudur. Burada mesele az yemek değil, beynin, bedenin ve ruhun karmaşık bir şekilde etkileşmesidir. Biyolojik olarak beyindeki açlık ve tokluk sinyalleri bozulur. Yani kişi aç olsa bile beynin doydum sinyalleri çalışmaz. Metabolizma yavaşlar, organlar yeterince beslenemez ve kalp ritmi ciddi şekilde etkilenebilir. Uzun dönemde ölüm riski vardır. Psikolojik olarak anoreksiyada kontrol ihtiyacı çok belirgindir. Kişi yiyecek alımını kontrol ederek kendini güçlü hisseder. Kilo alma korkusu ise sürekli kaygı ve panik yaratır. Ayrıca beden algısı bozulur. Kişi çok zayıf olmasına rağmen kendini şişman görür. Davranışlara bakacak olursak, öğün atlama, yemeği kısıtlama, aşırı egzersiz yapma ve bazen yeme davranışını gizleme sık görülür. Sosyal etkinliklerden kaçınma da yaygındır, özellikle yemek etrafında. Son olarak, toplumsal ve kültürel faktörleri de unutmamak gerekir. Zayıflık eşittir değer mesajları, sosyal medya ve beden imajı baskısı anoreksiyayı tetikleyebilir. Özetle, anoreksiya sadece kilo kaybı değil, hayati risk taşıyan ciddi bir hastalıktır. Burada irade eksikliği yok, suçlama yok, sadece anlaşılması gereken bir durum var. Yeme bozukluğu oluşum sebepleri, genel tarafsız anlatım, stres ve kontrol kaybı. Kişi hayatında kontrol edemediği durumlarla karşılaştığında yemek veya aç kalma davranışıyla kontrol mekanizması kurmaya çalışabilir. Beyin, kontrol edebildiğim tek şey bu sinyalini alır. Bu, anoreksiya veya binge eating'in başlangıcı olabilir. Travma ve zorlayıcı çevresel koşullar, zor koşullar, dar alan, başkalarıyla yakın yaşam, yargılayıcı veya olumsuz kişiler, kişinin yemek davranışını etkileyebilir. Bu durumlarda yemek bir kendini koruma veya savunma yöntemi haline gelebilir. Sosyal izolasyon ve ön yargı. İzole veya ön yargılı bir ortam, kişi üzerinde utanç, tiksinme veya kaygı yaratabilir. Yeme davranışı bu duyguları yönetme yöntemi olarak ortaya çıkabilir. Kültürel ve toplumsal baskılar, bedenin değeri kilonla ölçülür. Mesajları veya mükemmeliyetçi normlar, yeme bozukluklarını tetikleyebilir. Bu baskılar özellikle stresli ve kontrol kaybı yaşanan dönemlerde daha etkili olur. Biyolojik ve psikolojik yatkınlık. Bazı kişilerde genetik veya nörobiyolojik faktörler, stres karşısında yeme davranışlarını aşırı veya az hale getirmeye yatkındır. Kontrol ihtiyacı, kaygı ve düşük özdeğer duygusu ile birleştiğinde hastalık tetiklenir. Özetleyici çerçeve. Bu hastalık herkesin başına gelebilir, özel bir karakter veya yaşam tarzına bağlı değildir. Ortaya çıkışı kontrol kaybı artı stres artı psikolojik ve biyolojik yatkınlık artı sosyal baskılar kombinasyonudur. Şimdi bulimia nervozayı ele alalım. Bu, kişinin yediği yiyecekleri kusma, aşırı egzersiz veya başka yollarla dengelemeye çalıştığı bir yeme bozukluğudur. Burada mesele çok yemek değil, beynin ve ruhun karmaşık bir şekilde tepkiler vermesi söz konusudur. Biyolojik olarak tükettikten sonra yiyecekleri dengelemeye çalışmak vücudun doğal metabolizma dengesini bozar. Bu durum elektrolit dengesizliği, kalp ritim sorunları ve mide problemleri gibi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Ayrıca sık kusma mide asidinin diş minesini aşındırması gibi ciddi uzun vadeli sorunlara neden olur. Dişlerde kalıcı hasar oluşabilir. Psikolojik olarak tıkınırcasına yeme nöbetleri sırasında kişi kontrolünü kaybeder.
Ardından suçluluk ve utanç hissi ortaya çıkar. Kusma veya diğer telafi edici davranışlar kısa süreli rahatlama sağlar ama uzun vadede baskıyı daha da artırır. Kontrol kaybı ve duygusal boşluk bu döngünün tekrar etmesine yol açar. Davranışsal belirtiler arasında tıkınırcasına yeme nöbetleri, sonrasında kusma veya aşırı egzersiz, yeme davranışını gizleme ve yoğun suçluluk duygusu bulunur. Toplumsal etkiler de önemli rol oynar. Mükemmeliyetçi normlar ve beden imajı baskısı bu döngüyü tetikleyebilir. Sosyal medya ve çevresel yargılar kişinin davranışlarını pekiştirir. Özetle bulimia nervosa ciddi ve hayati risk taşıyan bir hastalıktır. Burada da irade eksikliği yok. Davranış, beynin ve ruhun karmaşık tepkisinin bir sonucudur. Binge eating, aşırı yeme. Şimdi binge eating, yani aşırı yeme durumuna bakalım. Bu bozuklukta kişi tıkınırcasına yer ve beynin ödül sinyalleri aşırı uyarılır. Burada mesele açlık değil, beynin ve ruhun verdiği ödül ve rahatlama sinyalleridir. Biyolojik olarak tıkınırcasına yeme nöbetleri vücutta aşırı kalori birikimine yol açar ve metabolizma dengesini bozar. Bu durum uzun vadede obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer metabolik sorunlar riskini artırır. Psikolojik olarak kişi yeme nöbetleri sırasında kontrolünü kaybeder. Ardından yoğun suçluluk ve utanç hisseder. Bu döngü stres veya kaygı ile tetiklenir ve kısa vadede yeme davranışı bir rahatlama mekanizması olarak işlev görür. Ancak uzun vadede zihinsel baskıyı artırır. Davranışsal belirtiler arasında kontrolsüz yemek yeme nöbetleri, yemek sonrası, suçluluk ve pişmanlık yeme davranışını gizleme veya utanç hissetme bulunur. Toplumsal ve kültürel etkiler de önemlidir. Mükemmeliyetçi normlar, sosyal medya baskısı ve çevresel yargılar bu döngüyü tetikleyebilir veya pekiştirebilir. Özetle binge eating, aşırı yemede ciddi sağlık riskleri taşıyan bir yeme bozukluğudur. Burada da irade eksikliği yoktur. Davranış, beynin ve ruhun karmaşık tepkisinin bir sonucudur. Kısacası yeme bozuklukları ciddi, tedavi edilebilir hastalıklardır. Amacımız suçlama veya ahlak dersi vermek değil, farkındalık yaratmaktır. Kendinizde veya yakınlarınızda belirtiler görüyorsanız profesyonel yardım almak çok önemlidir. Bu videoyu beğenirseniz yorum yapabilir, paylaşabilir ve farkındalığın yayılmasına destek olabilirsiniz. Sağlıklı beden ve zihinle kalın, hoşça kalın.